Merhaba. Liderlik. Son zamanlarda çok duyuyorsun değil mi bu kelimeyi? Lider ol, kendi yaşamının lideri ol, yaşamının kontrolünü eline al, direksiyonun başına geç, bla bla bla. Birçok kişi bunun üstüne konuşuyor. Peki gerçekten liderlik ne? Liderlik sadece yönlendirme ya da yönetme becerisi değil. Aynı zamanda senin hayatta ya da ekibinle birlikte iş hayatında karşılaştığın problemleri yaratıcı ve etkili bir şekilde çözebilme becerisidir. Sen de çok iyi biliyorsun. Bazen standart çözümler hiçbir işe yaramaz. İşte o zaman yaratıcı problem çözebilme becerileri devreye girer. Yaratıcılık ister kendi yaşamının lideri olmak iste, istersen iş hayatında başarılı bir yönetici olmak iste, senin en önemli geliştirmen gereken becerin. Bugün bu videoda 5 yaratıcı problem çözme tekniğini birlikte inceleyeceğiz. Bu yöntemler her probleme daha farklı açıdan bakıp daha yaratıcı bir çözüm bulabilme yeteneği konusunda senin gelişmeni sağlayacak. Tabii videonun sonuna kadar geldiğinde videonun beğen butonuna tıklamayı, aynı zamanda takip edip bildirimleri açmayı unutma. Birincisi, birçok yerde duyduğun beyin fırtınası yani brainstorming tekniği. Yaratıcı problem çözme tekniklerinin en bilineni beyin fırtınası tekniğidir. Bir ekip ya da aile olarak da bir karar verebilirsin. İlla iş hayatı için düşünme. Ailede de verdiğimiz çok kritik kararlar var ve o kritik kararları da verirken beyin fırtınası metodunu en küçükten en büyüğe kadar aile üyeleriyle çok rahatlıkla uygulayabilirsin. Burada en önemli şey ön yargısız bir şekilde her fikre açık olmaktır. Beyaz bir kağıt açarsın ekibinle birlikte ya da ailenle birlikte. Herkes o konuyla ilgili fikirlerini söyler ve burada atış serbesttir. Herkes her türlü şeyi söyleyebilir çünkü yargılamanın olmadığı bir teknikten bahsediyoruz. Sana aptalca gelebilir ama bir başkası için çok önemli olabilir. Özellikle iş hayatında brainstorming yani beyin fırtınası tekniğiyle çok güzel işlere imza atabilirsin ki network marketing alanında çalışıyorsan bu teknik senin gerçekten ekibinin birbirine daha yakınlaşmasını ve aynı zamanda farklı fikirlere açık bir ekip haline dönüşüp gelişim odaklı bir ekibe sahip olmanı sağlayacaktır. Herkes fikrini söyledikten sonra hep birlikte onların içinden uygulanabilir olanları seçmeye başlarsınız ve işte belki de 10 tane, belki de 20 tane, belki de 100 tane çıkan fikrin içinden eliye en doğru uygulanabilir, örnek veriyorum, 5 tanesi üzerine yoğunlaşıp içlerinden bir tanesini seçip grup kararı alarak herkesin bu karara ortak olmasını da sağlayabilirsin. Tabii bunu kendi yaşamında da uygulayabilirsin. Biraz daha zor olacaktır çünkü farklı fikirler farklı insanlardan geldiği için ekip çalışmasında çok daha güzel bir tekniktir. Bununla birlikte kendi kendine de beyin fırtınası yapabilirsin. Sadece ihtiyacın olan beyaz bir kağıt ve kalem. İkinci ve benim en çok sevdiğim tekniklerden bir tanesi zihin haritaları yani mind mapping. Zihin haritaları bir fikri ya da bir konuyu dallara ayırarak görselleştirmeni sağlar ve o dallardan gitmen gereken yolu çok daha kolay bir şekilde görmeni senin önüne koyar. Bu yöntemle düşüncelerini daha organize bir şekilde görebilir, düşüncelerine dışarıdan bakabilir ve aynı zamanda da problemin net kaynağına çok rahatlıkla inebilirsin. Basit. Yine bir beyaz kağıt ve kaleme ihtiyacın var. Önünde olan problemi öncelikle kağıdın merkezine yaz ve oradan dallara ayırarak yavaş yavaş o dalları şekillendirmeye başla. Ve o şekillendirdiğin dallara şöyle en sonunda biraz uzaktan biraz uzaklaşıp bir bak bakalım ne görüyorsun. Yine bu tekniği de kendi başına da uygulayabilirsin. Aynı zamanda da ekibinle birlikte de uygulayabilirsin. Ve ekip çalışmalarında ekibin birbiriyle kaynaşmasını, çok daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayacak güzel tekniklerden bir tanesidir. Evet, üçüncü tekniğimiz altı şapkalı düşünme tekniği. Edward de Bono'nun geliştirdiği altı şapkalı düşünme tekniğiyle bir problemi daha farklı perspektiflerden ele alabilir ve daha güçlü, hatta yaratıcı çözümler bulabilirsin. Edward Bono'nun bu tekniğinde her bir şapka farklı tarz bir düşünceyi temsil edecektir. Unutma, burada düşüncenin kendisini değil, düşüncenin tarzını temsil edecektir. Beyaz şapka objektif bilgiyi, kırmızı şapka duyguları, siyah şapka eleştiriyi, sarı şapka iyimserliği, yeşil şapka yaratıcılığı ve mavi şapka da süreci yönetmeyi temsil eder. Böylelikle her bir şapkayı
kendi içinde değerlendirerek o konuya farklı düşünme tarzları üzerinden yaklaşabilirsin. Örnek, öncelikle objektif yaklaşabilirsin, sonrasında eleştirel yaklaşabilirsin, sonrasında duygusal yaklaşabilirsin gibi. Hem bireysel olarak kendi kendine uygulayabileceğin çok güzel bir düşünme tekniğidir. Hem de aynı zamanda ekip arkadaşlarınla birlikte uygulayabileceğin önemli tekniklerden bir tanesidir. Her bir şapkaya bir ekip arkadaşını oturtarak onların konuya oturdukları şapkadaki düşünce tarzıyla yaklaşmalarını söyleyebilirsin ve ondan sonrasında yapılacak çalışmayla konunun farklı perspektiflerden nasıl ele alındığını gördüğünde sen bile gerçekten inanamayacaksın. Dördüncü teknik, Scamper tekniği. Yaratıcı problem çözme süreçlerinde var olan bir fikri ya da bir ürünü yeniden şekillendirmeyi temsil eder bu teknik. Scamper 7 adımı temsil eder ve her bir adımın baş harflerinden oluşan bir tekniktir. Birinci adım substitute yani yerine koyma. İkinci adım combine yani birleştirme. Üçüncü adım adapt yani uyarlama. Dördüncü adım modify yani değiştirme. Beşinci adım put to another use yani başka bir kullanım alanı bulma. Altıncı adım eliminate yani ortadan kaldırma. Ve yedinci adım reverse, tersine çevirme. Tüm bu adımlarla birlikte Scamper tekniği ortaya çıkıyor. Peki bu teknik nasıl bir teknik? Gel birlikte bunu inceleyelim. Bu teknik var olan bir problemi farklı açılardan ele alabilmeni sağlayacaktır. Örnek olarak bir ürün var elinde ve o ürünün başka nasıl kullanılabileceğini düşünüyorsan, bunu bir problem olarak karşında görüyorsan, İşte tam o anda bu teknik senin gerçekten çok işine yarayacak. Ya da işte pazarlama alanında çalışıyorsan satmayı düşündüğün ya da müşterinin satılmasını beklediği ürününü başka kimler satın alabilir noktasında yine aynı şekilde bu tekniği uygulayarak doğru sonuçlara ulaşabilirsin. Kısacası Scamper tekniğini uygulayarak 7 farklı açıdan konuya bakıp bir ürünün nasıl daha başka türlü kullanılabileceği ya da bir satışın nasıl daha başka türlü yapılabileceği ya da nasıl modifiye edileceği, değiştirilebileceği gibi düşünce kalıpları içerisinden o konuya bakarak 7 farklı düşünce kalıbının içinden doğru olan kararı vermen çok daha kolay hale gelecektir. Böylelikle de yaratıcı problem çözme noktasında kendini geliştirme fırsatı yakalamış olacaksın. Ve son tekniğimiz reverse engineering dediğimiz tersine mühendislik. Tersine mühendislik adı üstünde bir probleme ya da bir fikre ya da bir konuya dair sondan başlayarak terse doğru gitme ve probleme ulaşma becerisidir. Bu teknik problemi çözmeye çalışırken sonuca odaklanmak yerine problemi geriye doğru başlangıç noktasından itibaren analiz etmeni sağlar. Yani kısacası tersine mühendislik bir sorunun kökenine kadar gidebilmeni sağlar ve kökenine indiğin bir sorunun daha kolay ve yaratıcı bir şekilde çözümlerini bulmanı kolaylaştırır. Lider olarak bu tekniği uygulayarak bir projenin neden başarısızlıkla sonuçlandığını ya da bir sürecin neden tıkandığını çok rahatlıkla görebilirsin. Aynı şekilde yaşamına da uygulayarak tersine mühendislik yapıp geçmişindeki deneyimleri çok rahatlıkla inceleyebilir ve böylelikle tıkandığın, çıkmaza girdiğin ya da başarısız olduğun şeylerin kök nedenlerine doğru bir yolculuğa çıkabilirsin. Bu süreç sorunların gizli nedenlerini ortaya çıkarmak ve etkili çözümler üretebilmek için oldukça yararlıdır. Tekniğini birlikte inceledik. Sonuç olarak bugün seninle liderlerin yaratıcı problem çözme sürecinde kullanabileceği 5 farklı tekniği birlikte inceledik. Beyin fırtınası, zihin haritaları, 6 şapka modeli, Scamper tekniği ve tersine mühendislik. Bu teknikler sadece sorunları daha kolay çözmekle kalmaz, aynı zamanda zihnini genişleterek konulara daha yaratıcı ve daha farklı açılardan bakabilmeni sağlar. Artık bu yöntemleri kullanarak karşılaştığın durumlarda ve problemlerde çok daha etkili ve yaratıcı çözümler bulabilirsin. Şimdi harekete geçme zamanı. Mevcuttaki problemle bu tekniklerden herhangi biriyle yaklaşarak çözümünü çok rahatlıkla bulabilirsin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak.